Serkan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, 1992'de kendime bir Amiga 500 bilgisayar aldım. Hatta 91 de olabilir artık. Çok eskide kaldı bunlar tabii. Orada pixel art'la başladım. O zamanlar ismi pixel art değildi. Bizim bildiğimiz grafik. Böyle nokta nokta bir şeyler yapmaktan ibaretti. Bilgisayarımı ilk şeyle aldım. Oyun yapmak için aldım zaten. Oyun grafiği yapmak için. 98 yılında profesyonel olarak ilk TV'lerde çalışmaya başladım. İşte ATV'dir, Show TV'dir vesaire. 2003'te oyun sektörüne girdim. İşte 2017'de de Hero Concept'i kurduk. Bugünlere bir şekil geldik. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. Peki Hero Concept kimdir? Hero Concept bizim 2017 yılında ortağım Turgut'la kurduğumuz bir oyun şirketi. Oyun stüdyosu diyelim. Şirket, bunu alıştırmaya çalışıyorum kendime, bence stüdyo denmeli. Bizim olayımız konsollarda ve PC'de daha çok aksiyon tabanlı, hani daha arcade aksiyon tarafına göz kırpan oyunlar geliştirmek ve orada hani bir isim yapmak, mevzilenmek. 2017'de kurulduk dediğim gibi. Hani gerçekten hani bir startup'ın olabilecek en rezil haliyle başladık işte. Hani hafta sonları kalan zamanımızda işte böyle buluşup işte böyle normal çalışma odamızda böyle bir şeyler yapmaya çalışarak sonra bir yatırım alıp işte bir inşaat şirketinin salonunda bir masanın üstüne kurularak başladık. Bir şekil bugünlere getirdik. Fena da gitmiyor şu an için. 3 oyunumuz var piyasada. İlk ikisiyle bayağı bir şey öğrendik. Mayhem Brawler itibariyle de stüdyoyu artık kendine bakabilir hale getirdik. Ve ürünlerimiz, daha doğrusu oyunlarımız geliştirilmeye devam ediyor. Peki beat'em up türündeki oyunları tercih etme sebebiniz nedir? Buradaki süreci de biraz anlatabilir misiniz? Aslında biz yine bir arcade bazlı bir şey yapmak istiyorduk. Daha önce işte Brick Breaker tarzı bir şey yaptık. İşte ne bileyim Fix Shooter tarzı bir şey yaptık. Elimizde bir oyun evreni vardı. Mayhem ismini verdiğimiz. Aslında bu bir kart oyunu için tasarlanmıştı. Bir trading card game evreniydi. Çok detaylı bir hikayesi, karakterleri vesairesi vardı. Ve biz de hadi bir beat'em up yapalım diye düşündük. Yani niyesini bilmiyorum. Bazen bana soruyorlar niye beat'em up yaptınız falan, böyle janrı biraz eski geliyor bazı insanlara ama niye beat'em up yaptınız bilmiyorum yani. Ne yapsaydım mutlu olacaklardı onu da bilmiyorum. Bunu yaptıktan sonra ya biz madem öyle biz o evrende yapalım, Mayhem City'de yapalım bunu. O karakterleri kullanalım. Hiç yoktan kötü adamlarımız, iyi adamlarımız, tarihçesi vesaire her şey derin olur. Tasarım süreci hızlanır diye düşündük açıkçası. Peki Wplay ile nasıl tanıştınız? Yatırım aldıktan sonra Hero Concept için neler değişti? Ya nasıl tanıştığımız çok katmanlı konu. Sonuçta yani bir oyun fonu olarak bir şekilde tanışmamız nasıl oldu net hatırlamıyorum ama 2021 sonuna doğru Wplay de ortaklarımız arasına dahil oldu. Biz o zamanlar Mayhem Brawler'ın geliştirme sürecinde neredeyse release'e yakındık. Onu hatırlıyorum. Bitmeye yakındı. O aşamadan itibaren Wplay aramıza dahil oldu. Ya bizim için bir şey değiştiğini söyleyemem ama operasyonel anlamda ya ben kendi adıma biraz kontrol freak biri olduğum için mesela zaten hesap kitap çok detaylı tutuyordum ama kimse bakmıyordu, hiçbir ortak bakmıyordu onlara. Artık bakan birileri var mesela, çok mutluyum o noktada. Ya sonuçta yatırım, yani bir fondan yatırım aldığınız zaman sizden bazı raporlama beklentileri olur ki bu şirketi de disipline eder. Ofisi, şirketi, stüdyoyu neyse artık. Bu iyi bir şey ki bizden de böyle beklenti oldu. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Ya tabii ki hani girişimcilikte hani böyle daha böyle bir uzmanlaşmış bir fonla çalışmaya başladığınız zaman, sonuçta herhangi bir fondan da alınabilir diye yatırım ama mesela oyun spesifik bir fondan aldığınız zaman
hani şey sağlıyor size, daha bir güven sağlıyor. Hani biliyorsunuz ki yani şimdi şöyle bir şey var. Oyun sektörü de böyle garantide bir şey değildir. Hani böyle abi parayı yatıralım işte şunu yapalım bunu yapalım. İşte şuradan parayı sokunca buradan şu kadar çıkacak diye bir şey yok. Bu işin batması çıkması da var. İşte bu dalgalanmalarda da biraz riskler almanız gerekiyor. Şimdi böyle durumlarda tabii daha sektörü bilen kişilerle ortaklık kurmanız size daha şey verir, özgüven sağlayacaktır. Ama zaten gördüğünüz gibi özgüven sorunu pek yok bizim şirketin genelinde. Peki günümüzde şu an mobil platformlar oldukça yaygın. Onların popülaritesinin artmasıyla ortaya çıkan trendlere nasıl uyum sağlıyorsunuz? Yani valla trendler bana uyum sağlıyor aslında. Şaka bir yana bizim olayımız şey. Ya hep anlattığım argüman vardır. İşte zamanda Facebook oyunları vardı. İşte o flash oyunları vardı. İşte atıyorum işte Wii çıktı, Nintendo oyunun geleceği bu dediler filan. İşte VR çıktı, mobil casual çıktı, hyper casual çıktı. Ama dönüp dolaşıp hiçbir yere kıpırdamayan bir şey var. Hardcore gamerlar var. Yani bu kişiler hiçbir zaman işte atıyorum ya işte VR çok şöyle böyle konuşuyorlar ya mesela. İşte onlar hiçbir zaman bir gamer kaldıracak da böyle şey yapacak filan. Hani bakın abi karşınızda bir gamer var. Hiç böyle kaldırıp da böyle hoplayıp zıplayacak şey VR'da oyun oynayacak birine benziyor muyum yani? Diyeceğim o ki mobil tarafa gelirsek mobilin zaten kitlesi yeni. Normalde oyun oynamayan insanlar mobille oynamaya başladı. Bu kötü bir şey, süper bir şey bence. Ama hedef biz değiliz. İşte dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz, işte kuzenlerimiz falan. Hani kitle onlar. Yanlış da bir kitle değil. Aradaki farkı betimlemek gerekirse her zaman şey argümanını söylüyorum. Biz oynamak için zaman ayırmanız gereken oyunları oynuyoruz, yaratıyoruz. Diğerleri şey yani mobil tarafta boş zamanınızda oynadığınız şeyler. Yani birinde zaman yaratacaksınız, öbüründe boşluğa sıkıştıracaksınız. İşte tuvalette falan böyle. Aradaki fark temelde bu. Yaptığımız şey bu. Yani şey gibi. Yani yemek sektörü gibi düşünün. Yani orada üretilen başka bir ürün, bu başka bir ürün. Yani çok şey yanılgısı var. İşte oyun deyince hani yani mobille aynı gibi. Ya alakası yok. Hani yani bir simit fırınıyla bir alakart restoran ne kadar benziyorsa ya da ne bileyim bir İzmir bombacısı ne kadar benziyorsa aslında o kadar benziyoruz bir mobil stüdyoyla mesela. Geliştirmiş olduğunuz oyunları Hero Concept olarak self-publishing yapıyorsunuz. Metriklerinizden de gördüğümüz kadarıyla başarılı bir süreç olduğunu biliyoruz. Buradaki başarının kritik anahtarlarını öğrenebilir miyiz? Ya başarı diyemem, zengin olmadık henüz. Yani zengin olmadık ama bana göre bir stüdyonun şey aşaması iyidir. Artık kendi kendine oyun üretebilme aşaması. Çünkü şöyle söyleyeyim, sonuçta yani yaptığımız şu an bir konuşma bir yatırımcı gözüyle yapmaya çalışıyoruz ya. Ya şöyle bir stüdyonun altın şeyi kendi kendini döndürüyor mu? Yani hörgüçten yemesi var, döndürmesi var. Şimdi döndürmeye başladıktan sonra her seferinde işte 2-3 yılda bir oyun çıkaracak diyelim. Bir yılda bir çıkarabilir, 6 ayda bir çıkarabilir belli olmaz. Ama genelde 1,5-2 yıl arasıdır. Yani artık sonsuz deneme şansı var demek oluyor. Ha böyle saçma sapan böyle hızlı bir büyümeye gidebilir, batabilir. Gerçekten çıkardığı oyun batabilir ama şöyle de bir durum var. Birkaç oyun çıkarıp batırdıktan sonra bakınız şekil bira. Hani artık batmaması için ne yapmanız gerektiği konusunda bazı fikirleriniz oluşuyor. Açıkçası. Kritik bir şey diyemem. İki anahtarını söyleyeyim. Duel Links Arcade ve Duel Links Invasion ilk iki oyunumuz oluyor kendileri. Yani anahtarların ikisi bunlar. Onların batması bize çok şey kattı. Kaldı ki mesela Duel Links Invasion aslında yapılmaması gereken bir oyundu. Yani ben mesela o zaman kendi girişimcilik kafamla yani kasadaki paraya bakıp bu parayla bu oyun, bu çapta bir oyun yapılabilir dedim. Hataydı mesela bu. Aslında çok daha büyük bir başka bir oyun, hatta Mayhem de değil, başka bir proje vardı. Yani ona başlayıp belli bir noktaya getirip para aramak daha doğruydu. Yani ki bir oyun stüdyosunu sadece yatırımcı değil, pek çok yerden para bulma şansı var. Hani bunun early access'i var, Kickstarter campaign'i var, şu var, bu var, bir sürü yerden yapabilirsiniz ama mesela biz o hatayı yapıp şey yaptık ama zaten hata olmadan şey çok zor.
PC sektörü çok zor. Yeni kurulmuş bir oyun şirketi hata yapmaz mı? Yapmıyorsa ya çok şanslıdır ya da daha önceden çok hata yapılmış bir yerden gelen birileri kurmuştur onu. Peki PC ve konsol platformları için oyunlar geliştiren stüdyolara ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Yani öncelikle mobil yapmadıkları için teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi zor bir süreç. Her zaman enselerinde şey olacak, yani maddi sıkıntılar olacak. Yani az önce anlattığım süreç, yani hep şirket diyorum, dediğim gibi stüdyo. Kendini döndürecek hale gelene kadar çok sıkıntılı bir süreç yaşayacaklar. Türkiye'de yatırımcıya PC sektörünü anlatmak çok zor. Çünkü bir takım yapılan exitlerden dolayı yatırımcının algısı çok tuhaflaştı. Ama mesela exit yapan şirketler de yani 10 yıldır, 5 yıldır, 6 yıldır üreten şeylerden hani şey gibi algı oluştu böyle. Hani yatırım yapalım 1-2 sene sonra şu kadar olacak falan, öyle bir şey yok. Dolayısıyla tavsiye dediniz ya. Şimdi burada çok kritik, çok önemli burada ne söyleyeceğim. İçeride kimin eğer yatırım tarafından yürüyeceklerse kimden aldıklarına parayı çok dikkat etmeleri gerekiyor. İşte bu noktada işte Vplay reklamı yapalım. Yani fondan alıyor olmak çok daha mantıklı. Çünkü en azından derdinizi anlatabilirsiniz. Bu çok mühim. Onun dışında bu iş tamamen bir proje yönetimi. Yani oyun üretmek eşittir proje yönetimi. Hani böyle Scrum dersleri falan verilir, şu bu yapılır. Yani ne kadar project management disiplini kullanırsanız o kadar şeylisiniz burada, avantajlısınız. Dolayısıyla bu işi Nazi kampı gibi götürmeniz gerekiyor. Yani bunun şeyi yok. Şey de demiyorum, yanlış anlama olmasın. Biz mesela öyle akşam 8'lere 9'lara kadar 10'lara kadar milleti tutup hafta sonları çağıran bir stüdyo değiliz hani. Gayet resmi tatillere riayet eden, hafta sonu herkesin tatilini yaptığı filan bir yeriz. Ama bunu da şeye borçluyuz. Biz sabah akşam işte böyle bayağı toplama kampı gibi burada disiplinli bir şekilde. Hatta ben şu an mesela sizle şey yapıyorum, röportaj yapıyorum. Orada benim Project Management Tool'da saatim çalışıyor. Hani aman ben patronum, ben saatimi mi tutacağım diye bir şey yok yani burada. Disiplin çok önemli. Hani hele ki hesap vermeniz gereken, hesap vermek de demeyelim yani, girdiği çıktığı tarif etmeniz, anlatmanız gereken ortaklarınız da olduğu zaman, ki profesyonellik bunu gerektiriyor zaten, çok daha disiplinli olmak gerekecek. Bir şey daha söyleyeyim, bu daha genel olacak ama PC tarafında, PC konsol tarafında değil de mobilcileri de ilgilendiren bir şey. Şey algısı var hani, yani oyun yapıyorum, ben oyun yapıyorum abi, hani başka şey maalesef Türkiye habitatında özellikle yani o işlerle ilgilenecek birini kiralayana kadar, görevlendirene kadar ya bu işin muhasebesini, hukukunu vesaire sizin takip etmeniz lazım. Ya çünkü ben şu ana kadar şey görmedim. Hani tertemiz sözleşme yollayan ne muhasebeci gördüm ya da şey yollayan, ne de hukuk firması gördüm. Çoğu zaten stajyerlere iş yaptırır falan. O yüzden bu işi kendinizin ele alması lazım. Sevgili arkadaşlar, sakın evde bunu denemeyin diyeceğim. Deneyeceksiniz. Bildiğiniz kadarıyla Mayhem Brawler'ın ikinci versiyonunu geliştiriyorsunuz. Yes, best of both worlds. İkinci versiyonda planlarınız ve hedefleriniz nelerdir? Öncelikle biz multiplayer tarafına girmek istiyoruz artık. Online multiplayer tabii ki. Zaten Mayhem 4 kişiye kadar yan yana parti şeklinde oynanabiliyordu. Online multiplayer olacak kesinlikle oyunda. Bir de endgame content denen, yani oyunu bir tur bitirdikten sonra tekrar geri dönme sebeplerini güçlendirmek için bayağı bir şeyler yapıyoruz. Sanatsal stilini, hikaye anlatımını çok ileri bir noktaya taşıyacağız ki ilk oyunda da bunu üstüne düşmüştük ama bu sefer başka bir faza taşıyoruz. Bu konuda developer diary'ler paylaşıyoruz sitemizden. Onları okumanızı tavsiye ederim. Oldukça da şeker oluyorlar. Ki artık çalışanların gözünden yazıyoruz onları. Bayağı da tatlı oldular diye düşünüyorum. Başka ne yapmayı düşünüyoruz Mayhem'le ilgili?
Evreni genişletmek bizim amacımız. Biz IP'nin peşindeyiz. Yani zaten bir PC konsol stüdyosunun başka bir şeylere evrilmesi söz konusu olabilir. Yani sonuçta IP üretiyorsanız bunun çizgi romanından dizisine, sinemasına kadar bir dünyaya açılma şansınız vardır. Olur demiyorum. Yanlış anlama olmasın. Oyuncağıdır. Ya şimdi mesela bizim karakterler Star'ın bir action figürü olsa fena mı olur yani? Hani böyle diye oynardık falan yani. Hani onu demeye çalışıyorum. Dolayısıyla bizimki gibi bir stüdyonun böyle bir avantajı var ve biz oraya yoğunlaşmak istiyoruz. Yatırım alacak girişimlere verebileceğiniz tavsiyeler var mıdır? Ya tabii sunum çok önemli ama ben genelde şey görüyorum. Sunum örneği yolluyorlar mesela, şöyle bir şey hazırladık bakar mısın diye. Çok uzun olduklarını görüyorum. Yani olabildiğince az bilgi verip mesela projeksiyon paylaşıyorlar. Böyle şey gibi, karınca doğası gibi böyle Excel dosyaları falan, onlara bakılmıyor. Yani kimse bakmaz. Ne zaman bakılır? Gerçekten karar verirse şey tarafı, yatırımcı tarafı, o zaman detaylı bakabilir ki o durumda bile çok detaylı bakıldığını düşünmüyorum ben. Ya şey vardır, ya yatırım süreçleri, bu işi yapacak ekibe gözünüz kesiyor mu? İnanıyor musunuz bunların yapıp yapmayacağına? Bundan ibaret bence. Ha şimdi bakınca şimdi bu herife nasıl para vermişler diyebilirsiniz. O da sizin sorunuz. Peki yeni başlayan veya başlayacak olan oyun geliştiricilere tavsiyeleriniz neler olabilir? Sakın bunu evde denemeyin. Ya diyeceğim şu, çok gençlerse, öğrencilerse Game Jam'lere katılmaları gerekiyor. Şu an çok Türkiye'de oturmuş çok iyi bir Game Jam habitatı var. İş beğenmemezlik yapmamaları gerekiyor. Mesela ben şu an hüngür fıngır hyper casual'da çalışmak istemeyen kişiler görüyorum. Valla şöyle söyleyeyim, 2000 kaçtı? 2000'lerin başlarında böyle Nokia filan telefonların zamanlarında benim namaz hocası aplikasyonu için grafik yapmışlığım var yani. Hani bir şekil kendinizi sağlama alın ki hani sonra hayal kovalayabilirsiniz diyeyim. Çünkü benzer yollardan geçtiğim için onu söyleyebilirim. Peki oyun sektörü çok dinamik bir sektör Okay. ve trendler çok hızlı gelişiyor. Gelecek trendleri nasıl yorumluyorsunuz? Ben trend yorumlamıyorum. Trendler beni yorumlasın. Ya şöyle bir şey var. Ben trendten ziyade şeye bakmak lazım. Tüketici nerede? Mesela geçen bir yerde arkadaşların bir LinkedIn iletisine yazarken hani şey yaptım. Mesela şu devirde oyun çıkarıp Çince ve Rusça lokalize etmemeniz, yani oyunu çöpe atmanız da aynı şey mesela. Hani trend derken daha çok oyun dünyası ne yapıyor, nereye gidiyor, sizin yaptığınız ürünü kimler tüketecek, oraya biraz odaklanmakta fayda var. Yani mesela şöyle, biz eski bir janrada oyun yapıyoruz ama mesela bizim tüketici kitlesi 30 plus filan. Mesela onu bir 5 yaş geri nasıl alırız diye bakarken oyunun böyle aksiyon taraflarını daha hack and slash'e çevirip daha hızlı, daha bir seri, daha yoğun efektli bir noktaya çekmemiz gerektiğine karar verdik mesela. Yani daha çok tüketiciye bakmak lazım. Ya yoksa trend var diye gidip hadi koşalım VR oyun yapalım filan, o bizim tarzımız değil. Onun uzmanı başka yerde sorun buna. Peki eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle bonus tadında. Bonus tadında eklemek istediğim. Ya şöyle bir şey var. Zaten internette filan önemli bulduğum konular için sağda solda yaptığım bir takım konuşmalar var. İşte beta test olsun, publishing süreci olsun vesaire. Şimdi şu var. Bu öğrenmeyi durduracağınız bir sektör değil yani. Durmuyor hiçbir yerde. Hani yaşınız kaç olursa olsun, kariyeriniz ne olursa olsun, bu sürekli öğrenmeye devam etmeniz gereken bir şey. Çünkü kafadan çalıştığınız platformlar değişiyor. Yani mesela iki oyun arasında bir sene zaman bıraktınız diyelim. Ya aynı platforma dönüp baktığınızda o oyunla ilgili dataları, metadataları yapacağınız yer değişmiş oluyor mesela. Hani bilgi ilerlemiş oluyor. Başka ne söyleyebilirim? Şeyi tekrar altını çizmem gerekiyor bence. Oyun girişimcisiyseniz sadece oyun yapmaya odaklanmamak lazım. Yani dediğim gibi bu işin mevzuatı, hukuki süreçlerine de hakim olmak gerekiyor. Çünkü sizin yerinize bunu başkası yapmayacak.
Orası kesin. Çok teşekkür ederiz o zaman cevapladığınız için sorularımızı.